Herkese merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldık. Malum işte Kurban Bayramı girdi ve hemen arkasından o çok canımızı sıkan orman yangınları derken sel felaketi. İnanın böyle video çekmek içimden gelmedi arkadaşlar. Çünkü çok moralim bozuktu, çok canım sıkkındı. Yoğun da bir dönem geçiriyordum aynı zamanda. O yüzden yeni videolar atamadım sizlere. Bunun için lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Fakat şimdi geldim. Çok da güzel, çok da basit bir tarifle geldim hem de. Şimdi bu tarif arkadaşlar inanın bana ben de Kurban Bayramı'ndan sonra biz böyle evce bir grip salgınına yakalandık. Hatta Covid olduğumuzu zannettik. Test yaptırdık. Negatif çıktı Allah'tan. Daha sonrasında doktora gittik. İşte bildiğimiz üşütmüşüz yani. Grip olmuşuz. O grip esnasında tabii çok gıcıklı, çok insanı rahatsız eden, gece uyutmayan bir öksürük bizde belirmeye başladı. Hakikaten yani böyle evce derler ya, evce olduk gerçekten. Çoluk çocuk hepimiz. İnanın bildiğim bütün tarifleri uyguluyorum. Evet, öksürüğümüz böyle sanki biraz rahatlıyor gibi ama o gıcık halinden kurtulamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız vardı. Derken bu arada öyle bir şey ki yani arabamın bakım zamanı gelmişti. Arabamı bakıma götürdüm. Her zaman götürdüğüm yere sahibi bayan. O öksürdüğümü duyunca onunla konuştuk ve bana o kadar basit bir şey söyledi ki müthiş de etkili arkadaşlar. O kuru kuru boğazınızı sürekli gıcıklayan öksürük, sizde sürekli böyle öksürme refleksi yaratan o gıcık halini inanın bana hani böyle şıp diye kesiyor derler ya, hakikaten kesiyor arkadaşlar. Ya ben bu kadar basit bir şeyden şifa bulacağımı hiç düşünmezdim, aklıma gelmezdi. Herkesin evinde vardır, mutlaka vardır. İhtiyacımız olan malzemeler arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı bal. Sadece bunlara ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum hemen sizlere. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu elimizin sıcaklığıyla tereyağı eğer oda sıcaklığında olursa daha çabuk eriyor tabii ki. Dolaptan çıkardıysanız da azıcık bir süre bekleyin isterseniz. Bu şekilde bunu karıştıra arkadaşlar hızlı bir şekilde böyle bakın macun kıvamını aldı, gördünüz mü? Heh, bu şekilde gelecek, macun kıvamını alacak, tamamen tereyağı ve bal birbiriyle müthiş bir şekilde özdeşleşecek. Yani bunu normalde yeriz ama hiç bu şekilde karıştırarak, özdeşleştirerek o gıcığımıza, o boğazımızın tahriş olmuş yerlerine bu kadar iyi geleceğini hiç düşünmedik. Aç tok hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bakın, gıcığınız olduğu müddetçe, şekeriniz yoksa, çünkü içinde bal var arkadaşlar ve katı yağ tüketebiliyorsanız eğer bu şekilde bu hale getiriyorsunuz bunu. Şöyle akışkanlığını da gösteriyorum ve bunu yiyorsunuz arkadaşlar. Yenmeyecek bir şey olduğunu sakın düşünmeyin. Evet, tereyağını belki o şekilde direkt ağzımıza atsak yemeyebiliriz. Ama balla bu şekilde karıştığında gayet rahat tüketilebiliyor. İnanın bana. Ben kendim tükettim çünkü. Müthiş gıcıklı bir öksürüktü arkadaşlar. Yani öksürdükçe öksürüyorsunuz. O gıcık sürekli o boğazı tırmalıyor. Öksürmekten boğaz tahriş oluyor. Bu yaptığınız karışım o tahriş olmuş bölgeleri inanın bana böyle bir kaplıyor arkadaşlar. O gıcığı bile resmen nasıl diyeyim size yok ediyor gibi bir şey. Çünkü o tahriş olan bölgeler zaten tahriş dolayısıyla birazcık da sürekli gıcık halini veriyor. Ha, eğer geniz akıntınız var ise arkadaşlar, bu geniz akıntısından da zaten çok muzdarip insan var. Onun için ayrıca bir video çekeceğim ben. Çok da güzel bir tarif paylaşacağım sizinle ama bunun için benim meşe palamuduna ihtiyacım var arkadaşlar. Meşe palamudu bulamadım. Bulduğumda onun videosunu da çekeceğim geniz akıntısı için. Şimdi demek istediğim şu, asıl konumuza gelirsek, bu boğazınızda tahriş olmuş bölgeleri direkt kapatıp hızlı bir şekilde de onarmaya geçtiği için hem boğazınız hem bronşlarınız rahatlıyor arkadaşlar, hem o gıcık haliniz kayboluyor. Bunu günde 2-3 defa yapabilirsiniz kendinize. 2-3 defa tüketebilirsiniz. Fakat dediğim gibi şeker hastalığı olanlar yapmasın. Çünkü içinde bal var arkadaşlar.
Diliyorum herkese şifa olsun inşallah. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar destekten ziyade videoların beğenilmesini önemsiyorum gerçekten. Çünkü bunlar benim için birer teşekkür niteliği taşıyor. En azından yaptığım bir şeyin karşılığında birilerinin bana teşekkür ettiğini hissediyorum ve çok mutlu oluyorum. O yüzden lütfen beğenirseniz, aklınıza takılan şeyleri yorumlarda sorarsanız elimden geldiğince dönmeye de çalışacağım. Beni çok sevindirir, çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi bu akşamlık benden bu kadar. En yakın zamanda canlı yayın yapmayı düşünüyorum bu arada. Tarihini şimdi buradan bildiremeyeceğim. Çünkü netleşmiş bir tarih yok ama bu önümüzdeki hafta sonu, bugün günlerden ne salı. Önümüzdeki hafta sonu ya cumartesi akşamı ya pazar akşamı, Allah bir dert keder vermezse canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Soru cevap yaparız. Ne bileyim işte, konuşacaklarımız varsa konuşuruz. Eğer uygun olursanız akşam saati muhtemelen saat 9'dan sonra olur diye düşünüyorum. Çünkü günler uzun, geceler kısa olduğu için herkes işte yemeğiydi bilmem nesiydi anca hazırlanıyor. O yüzden akşam 9'dan sonra Allah bir dert keder vermezse buluşuruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, bizimle kalın.